Yine güzel bir günden, mutfağımdan herkese merhaba. Bugün adı yalancı ama tadı gerçek bir tarifle karşınızdayım. Tavuk göğsünü kim sevmez ki? Ama gerçek tavuk göğsünü yapmakla uğraşacağımıza yalancı tavuk göğsü yapmaya ne dersiniz? Tadı aynı tavuk göğsü gibi ama yapımı çok kolay. Tam bizim sevdiğimiz gibi. Hadi yapımına başlayalım. Öncelikle tenceremizi alıyoruz ve içerisine 125 gram tereyağı ya da margarini koyuyoruz. Malzemeler evde bulunan malzemeler. Şöyle eritiyoruz tereyağımızı. Zaten çok az malzeme kullanacağız ve yapılışı da anormal kolay ama tadı harika. 1 su bardağı un koyuyorum tereyağının üzerine. Kullandığım bardağın ölçüsü 200 mililitrelik. Şöyle unu yağda güzelce kavuruyorum ama yanmamasına özen gösteriyorum. Renginin değişmesini istemiyorum. Ama un böyle kokusunu iyice vermeli. Un kokmamalı tatlımız. Bu da çok önemli. Bakın iyice böyle bir macun kıvamına geldi. Bunu görüyorsunuz. İşte bu kıvama gelmeli. Ama un helvasında olduğu gibi böyle rengi koyulaşmamalı. İyice unun kokusu çıktı. Yani bir beşamel sos yapar gibi düşünün. İyice kavuruyoruz. Şöyle 3-4 dakika. Çok altını açmayın. Şimdi 1 litre süt ilave ediyorum. Böyle hızlı karıştırarak ilave ediyorum. Topaklanma olmasın. Ve bir çırpıcı yardımıyla devam ediyorum. Daha da güzel oluyor. Şöyle koyulaşıp güzelce kıvam aldıktan sonra 1 su bardağı toz şeker koyuyorum. Bence bu şeker çok yeterli ama çok tatlı seviyorum diyorsanız 1,5 su bardağına kadar da çıkabilirsiniz. Ama süt de tatlı biliyorsunuz. Bence bu çok daha güzel ve hafif oluyor. Şöyle muhallebi kıvamı olana kadar pıt patlayana kadar yapıyoruz. Görüyorsunuz iyice koyulaştı. Kıvamını aldı. Bakın plop patlıyor. Ocağın altını kapatıyorum ve 1 paket vanilya ilave ediyorum. Ve şimdi işin asıl kısmına geçiyoruz. 5 dakika mikserle çırpıyoruz. İstediğim kıvama geldi. Görüyorsunuz harika. O tavuk göğsünün sakız görüntüsünü işte bu çırpma veriyor. 5-6 dakika hızlı devirde güzelce çırptım. Ve ıslattığım cam tepsime, bunu özellikle yapıyoruz altına yapışmasın diye, tavuk göğsünü boşaltıyorum. İşte yaptığım bütün şey bu. Yapması çok kolay. Bakın harika sakız bir görüntüsü var zaten. Şimdi şöyle sallıyorum, düzlüyorum ve oda sıcaklığında soğumasını bekliyorum. Sonra da buzdolabına kaldırıp iyice soğutuyorum. İşte tavuk göğsümüz güzelce soğudu. Şimdi porsiyonlama zamanı. Şöyle güzelce keselim. Bıçakla keserken bıçağınızla ıslatırsanız kolayca kesersiniz. İşte tavuk göğsümüz bakın. Üzerine de tabii ki olmazsa olmaz tarçın. İşte bakın. Yani görüntüsüyle, tadıyla. Şuraya bakın sakız uzuyor. İşte tam tavuk göğsü. İşte yalancı tavuk göğsü yapmak bu kadar kolay. Bu bizim evin favorilerinden biri. Umarım sizin de favoriniz olacak. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu projede ilk defa karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonraki yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonuna bastığınızda yanında bir de böyle küçük zil göreceksiniz. İşte o zile tıklarsanız eğer her yeni yaptığım projede, videoda size haber gelecek. Yine güzel değişik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.